Dostlar malum şu anda bir gökyüzü hareketi var. Gökyüzü hareketinde bakıldığında özellikle kapitalizmle alakalı sinyaller söz konusu. Ve bu düzenin, yerleşik düzenin değişmesiyle alakalı çok ciddi ve çok ciddi anlamda bazı sinyaller veriyor çoktan beri. 10 Ocak'ta yaptığım Satürn-Plüton kavuşumuyla alakalı bir video vardı. Ve o Satürn-Plüton kavuşumunda felaket tellallığı yapmamak için o dönemde, yani o Satürn-Plüton'un kavuştuğu dönemlerde dünyada yaşanan istatistikleri anlatan bir video yaptım değerli dostlar. Şimdi yaptık, ettik ve 21 ile 25 Mart arasında dedik ki çok dikkat edin dedik. Çünkü o dönemde işte Mars da Deva araya girecek, Güneş Koç burcuna girecek ve çok güçlü sinyaller var diyor. Ve burada aslında gökyüzünde özellikle dünya üzerindeki sistemin değişmesinin çok güçlü sinyalleri var. Çünkü 300-360 yılda bir gelebilecek bir gezegen kombinasyonu şu anda söz konusu. Şimdi bugün bu canlı yayında hem bolluk bereket konusunu birazcık ele almak istiyorum. Hem bolluk bereketle gökyüzündeki durumu biraz ilişkisini anlatmaya çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz gökyüzü nedir? Gökyüzü içimizdeki gökyüzüdür aynı zamanda. Yerde olan kürede de vardır demiştik. Bazı videolarımızda bunları anlattık. Şimdi ben deniz kenarında olduğum için meramımı iyi ifade edebilmek için şöyle bir şey çizdim yere. Bu bir grafik. İktisada, yani şöyle biraz bahsedeyim de. İktisada giriş dersinin en önemli iktisat, yani işletme ve iktisadi idari bilimler akademisinde öğrencilik yapanların birçoğu bilirler. İktisada giriş dersinde bir tane ilk verilen derslerden bir tanesi şudur. Kıt kaynakları doğru bir şekilde kullanabilmeyi, doğru bir şekilde yerleştirebilmenin adına iktisat denir der. Böyle bir tanım vardır. Yani kıt kaynakları doğru bir şekilde kullanabilmeyi bize tarif ediyor. Şimdi bu iktisat zaten bir teori aslında. Yani bilim olup olmadığı da ayrı bir konu zaten. Onların da kendisine sorgulanamaz kısımları olsa bile. Bu teorideki ilk bilgi, hani kıt kaynakların doğru şekilde dağıtılması teorisi de bir problem var. O da ne biliyor musunuz dostlar? Kaynakların kıt olduğu yalanı. Yaradan her şeyi bolluk içinde yaratmış. Bakın yani gökyüzü, bakın masmavi, plajından her yerinde her şey var gördüğünüz gibi. Ve bu bolluk içerisinde eğer dünya bir kıtlık üzerine kurulu olsaydı ne olacaktı? Yeryüzüne bir tane ağaç olurdu ve herkes de o ağacın etrafında döner dururdu. Ama aslında öyle değil. Hem insanların tercihleri farklı. Mesela ben hani astrolojik anlamda burçlara da baktığım zaman hani bir Başak Burcu'nun arzu ettiği bir araba alacak mesela diyelim ki. Bir Başak Burcu bir Doblo araba almayı tercih edebilir. Bir station araba almayı tercih edebilir. Çünkü onun anlayışında o daha yerli yerindedir. Ama mesela bir Yay burcuysanız ne yapacaksınız? Daha spor bir araba almayı tercih edebileceksiniz. Ya da işte bir Aslan burcuysanız daha janjanlı bir şey almayı tercih edeceksiniz. Demek ki insanların tercihleri de aynı değil. Ve tercihleri aynı olmadığı için insanların zaten tercihlerinin de aynı olmaması nedeniyle ne oluyor? Kaynaklar farklı tercihlere doğrultusunda zaten aslına bakarsınız bir noktada paylaştırılmış. O Afrika'daki fakirleri, yoksulları falan soruyorlar. Diyor ki yani sen diyor bu dünyada hani sen çok zengin olduğun için onlar fakir. Yani buradaki dikkati çeken en önemli nokta açgözlülük. Açgözlü insanların kaynakları sömürmesi ve kendilerine kanalize edecek şekilde sömürü sistemleri kurması. Sömürü sistemleri kurdukları zaman değerli dostlar, o kaynakları kendilerine akıttıkları zaman ne oluyor? İnsanlara paylaşması gereken o kaynaklar diğer taraflara akıyor. Yani diğer taraflara dedim açgözlü insanlara akıyor. Çünkü açgözlü insanları ne yönetiyor? Korkuları yönetiyor. Şeytani bir korku bu. Şeytan onları neyle tehdit ediyor? Fakirlikle tehdit ediyor. Kur'an'da ne diyor? Şeytan sizi diyor fakirlikle tehdit eder diyor. Evet. Şimdi şeytan bunları fakirlikle tehdit ettiği için
Ve onlar da şeytan uydukları için ve sevgiyle değil de korkuları yönettiği için işte en basitinden bugün marketlerde bile makarna reyonları tamamen boşalmış durumda. Çünkü neden? Korkuyorlar. Evet. İşte burada şu andaki gökyüzü hareketlerine baktığımız zaman kapitalist sistemde, yani kapitalist sistemin sorgulanması gerektiğini, fakirin neden fakir olduğu değil de zenginin neden ve nasıl zengin olduğunu sorgulanması gereken bir gökyüzü hareketleri var. Ve bununla alakalı şu anda gökyüzünde çok ciddi bir toplantılar oluyordu ve artık Mars'ın da oraya girmesiyle hamamda deli var diyebileceğimiz bir tabir oldu. Ve film kopuyor. Ve film koptuğunda sistem bu sorgulamaları yaptırmak üzere insanların uyandırma seansı yapıyor bu şekilde. Mesela ne diyorlar sizlere? Evde kalın, evde kalın, tamam evde kalın. Yani bugün evde kalıp da evde yiyeceği olmayan insanlar hiç kimse düşünmüyor. Kardeşim siz evde kaldığınız zaman, çalışmadığınız zaman, yapmadığınız, etmediğiniz zaman, pişirmediğiniz zaman nasıl evde kalacaksınız? Bir altyapı yok, evde kalın. Ondan sonra yaşlılarla alakalı bir şeyler söyleniyor. Sanki yaşlılar yani onlar yeterince yaşamışlar gibi ölmeyi hak etmiş gibi. Yani yaşlıların ölmesi normalmiş gibi bir yaşlıların ölmesini normalize eden bir anlatımlar var koronavirüsle alakalı. Ya kardeşim onlar bu ülkeye vakti zamanında gençtiler hepsi. Hizmet ettiler. Vergilerini verdiler. Çocuklarını büyüttüler. Ve hayatların doğal sürecinde yaşlandılar. Belki adam 109 yaşına kadar yaşayacak. Belki 80 yaşına kadar yaşayacak. Neden ölmesi gerekiyor yani? Yani böyle bir anlayış mı olur? İşte kapitalist sistem bir virüs üretiyor ve virüs de yaşlılar buna dayanamıyor. Sigorta şirketleri bundan dolayı daha fazla kar ediyor. Ya da işte buna benzer olaylar. Ve bu sistemin, bu algının değişmesi gerektiğine dair gökyüzü bununla alakalı sinyalleri zaten vermişti. Ve uyandırma servisi dediğimiz kainatla alakalı uyandırma servisleri geldi.